SSM1'ye hoş geldin. Hoş buldum. Ay le 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 le, ay le le henne, vay le 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 le, vay le le henne. 3, 2, 1. Merhaba, merhaben bikum, keyfe halukum, nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Ve bugün bir misafirim var. Ledeye daif el yevm. Huve Kerim Yağcı. Kerim Yağcı ile beraberiz arkadaşlar. Kim Kerim Yağcı? Men huve. Kendisi anlatsın bence. Kimdir Kerim Yağcı efendim? Buyurun. Öncelikle beni misafir ettiğin için teşekkür ediyorum. Kimdir Kerim Yağcı? Müzikle uğraşan, zamanında oyunculuk yapmış, Türkiye'de televizyon dizilerinde. Allah'a şükürler olsun kült dizilerde verilen görevleri, oyunculuk görevlerini yerine getirmeye çalışmış. Bu biraz göreceli tabii. Getirmeye çalışmış bir kul, naciz bir kul. Tevazu ediyorsunuz. Zira kendisi bütün ülkece severek izlediğimiz, hala unutulamayan Ekmek Teknesi'nde rol almıştır. En sonda Kalk Gidelim'de rol aldın değil mi? Evet, 4 sezon sürdü TRT 1'de. Muhtemelen bizim takipçilerimiz de izlemiştir. Çünkü Evet, TRT çok dizilerini seviyorlar bizimkiler. Seviyorlar. Severek izlediler, bizi bırakmadılar. Teşekkür ederim buradan onlara. Güzeldi Muğla'da. Benim hayatımda böyle bir Muğla serüveni oldu. Uzunca oldu hem de. Önce Güzelköy ile başladı. O da çok güzel bir yapımdı. Evet, Ben izledim onu. Evet. Güzelköylü'de başladı benim Muğla serüvenim. Sonra bir Hanımköylü serüvenimiz oldu. Marmaris'te çektik onu da. Yine Muğla'ya yakın. Böyle artık Muğla dizileri deyince Kerim Yağcı olacak mı? Türkü söyleyen bir evet, karakter varsa. Bir de çalıştığımız işlerde türkü söyleme yeteneğimizi bilenler, sevenler çok istediler. Biz de kırmadık. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce söylemeye çalıştık. Öyle devam etti. Hayatımın bir 10 senesi Muğla'da geçmiştir. 10 senesi. Yani çalışma süresi olarak söylüyorum. Tabii abartmış olabilirim ama şimdi 4 sezon baktığınız zaman 3 seneye mi tekabül ediyor? Tabii. 2021'de bitti. 2017'de başladı iş. 2017 Ekim'de gittim. Kalk Gidelim'e 2021 Aralık'ta çıktım. Yılbaşı çekimi yaptık. Peki bir oyuncu olarak o süreç nasıl ilerliyor? Yani sonuçta sen İstanbul'da mukim, burada bir hayatı olan, sosyal çevresi olan bir insansın. İş sebebiyle birdenbire kendini Muğla'da buluyorsun. Hem de 3-4 sene gibi bir süre. Ne oluyor? Bir oyuncu nasıl yaşıyor bu süreci? Şimdi avantajları olduğu gibi dezavantajları var. Oldukça da fazla. Niye fazla? Şimdi bizim yaptığımız projeler, efendime söyleyeyim, Muğla'da özellikle yaptığımız projeler yine şükürler olsun ki uzun sürüyor. Yani bizim ekip, beraber çalıştığımız gerek senaryo ekibi olsun, yönetmeninden, kameramanından, çaycısına kadar birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla, büyüklerimizle, küçüklerimizle iyi bir sinerji yakalayıp uzunca sürdürebiliyoruz işleri. Seyirci de bizi seviyor. Muğla Ege'de değil mi? Ege mi Akdeniz mi? Betül coğrafyan kaçtı? Ben ÖSS'ye girmeden önce hepsini ezberleyip sonra hepsini unuttum. Buradan İsmail'e de selam olsun. Sadece yaşadığım şehirlerin pozisyonunu biliyorum artık. Benim de coğrafyam o kadar Hayır, iyi Ege mi Akdeniz mi ya? Söyleyiver işte. Ege. Ege değil mi? Tamam. Biz Ege dizilerini seviyoruz. Ege dizilerini... Bir de Karadeniz değil mi? Ege Evet. ve Karadeniz Karadeniz dizilerini seviyor ama Karadeniz'de diziler o kadar çok... Ya en son mesela Karadeniz'de çok uzun soluklu iş sanırım Ordu'da çekilen Kuzey Rüzgarı'ydı. Sen Anlat Karadeniz, Osman hocamızın, Osman Sınav'ın yapımı. O vardı. Peki sence neden Ege dizileri bu kadar çok seviliyor? Çünkü bizim yani biz şimdi Anadolu'nun neresinde iş çekersen çek, yani dizi çekersen çek, film çekersen çek, bizim hikayemiz. Samimi. Yani adam, kadın, çoluk çocuk oturup izleyebiliyor. Yani Ama örf, anane, işte bir hayat var. Bizim hayatımız o. Yani bizim derken tamam şu an Z kuşağı belki o hayatı yaşamıyor ama şöyle söyleyeyim. Onun atası o hayatı yaşamış. Onun babası, onun dedesi, Değil mi? Anlatılmış. anneannesi, babaannesi o hayatı yaşamış. Peki o muhit değişikliğinin, daha doğrusu şehir değişikliğinin nasıl etkilediğinden bahsediyorduk. Şöyle söyleyeyim. Mesela 4 sene kaldık en son yaptığımız işte. Benim bir de Didim'de yaşama sürem oldu biliyorsun. Pandemi sürecinden sonra oraya bir yerleştik falan.
Pandemi uzun sürünce kalmak durumunda kaldım. İstanbul'da iş piyasasından uzaklaşmak gibi bir dezavantajı var. Çünkü sektör sürekli kendini yenileyen ve bir döngünün içinde bulunan bir durumda. Yani insanlar değişebiliyor, menajerler değişiyor, efendime söyleyeyim yapımcılar, yeni yapımcılar oluyor, eski uygulayıcı yapımcılar yapımcı oluyor. Sen uzak kalıyorsun buradan. Ben şimdi uzak kaldığım için o döngüden, yani o işleyen döngüden uzak kaldığım için 2,5-3 yıldır televizyona hiçbir şey yapmıyorum. Ya sizin sektör biraz acımasız değil mi? Evet. Hep burada aktif piyasada olman gerekiyor. Yani Sürekli. sadece bizim hani dizi sektörü acımasız değil ki, müzik sektörü de acımasız. İşte sanat sektörü diyelim. Yani genel sanat olarak değil o. Sanatla iştigal edenlerin. Ülkede o yanlış biliniyor. Nasıl? Sanat değil o. Ha. Yani ticari bir şey varsa işin içinde sanat olmaz. Onu geçelim. Ama oyunculuk yaparken Ya bir tamam yandan meslek sanatını icra sanat etmiyorsun. alanının içerisinde ama ticaret varsa işin içinde sanat ticaret olmaz o. ve ticaretin şeyi var. Sanat olmaz o. Bence olmaz. Ben Peki, kabul etmem. şeye dönmek istiyorum. Az önce evvel dedin ya Ege dizileri işte Karadeniz dizileri tutuyor. Neden? Evet. Çünkü bizden, bizim Evet. hikayelerimizden. Hepimiz biliyoruz artık son dönemlerde dizi sektörü oldukça silaha kaymaya başladı. Biraz daha böyle magandalıkların olduğu hikayeler. Onlar da mı bizden? Onunla ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle bir şey var. Son zamanlarda oraya kayma değil. Şimdi bizim toplumumuzda zaten hani maskülen olan insanların daha çok hani hakim olmaya çalıştığı bir toplum edası var ya bu hani. Şimdi yetişen az önce bir mahalleden geçtik biliyorsun hani buluştuğumuzda. Genç arkadaşımız hani sokak ağzıyla söyleyeyim cello bello derler ona hani. Yani elde tesbih abi olmaya ama abilik öyle bir şey değil. Ona öykünmek, ona özenmek doğru değil. Tamam o da var ülkede maalesef var yani hani. Biz bugün kadına şiddeti de konuşuyoruz. Biz bugün ölümleri de konuşuyoruz falan filan. Hani çok da konuşmak istemiyorum bu eğlenceli YouTube videosunda bunu ama. O da bizim bir maalesef bizim bir görüntümüz. Neden sordum bu soruyu biliyor musun? Neden? Çünkü takdir edersin ki bizim kanalımızın takipçileri çoğunlukla yabancılar, Araplar Evet, hatta özellikle. Ve benim yıllar evvel bir Mısır tecrübem olmuştu. O zamanlarda böyle yalı dizileri çok revaçtaydı. Evet. Bu Gümüşler vesaire. Ve insanlar bana hepimizin yalıda yaşayıp yaşamadığını sormuştu mesela. Yani diziler üzerinden Türk toplumunu okumaya çalışan, Türk dizilerini seven yabancı bir kitle var. Evet. Açıkçası bundan imtina ediyorum ben mesela. Çokça silah gördüğümüz zaman acaba Türk toplumunu, Türk hikayelerini böyle mi okuyorlar dışarıdan bakınca Şimdi diye. o sadece yani senin takipçilerine ya da yani yurt dışında yaşayan ya da Türk olmayan insanlara özgü bir şey değil. Bizim Türklere de özgü bir şey o. Yani ben atıyorum bir dizide eblek bir çocuğu oynuyorum. O beni hep öyle sanıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi herkesin yalıda oturduğunu düşünmesi normal bir şey. Yani onun bir hikaye olduğunu evvela onu algılamak gerekiyor. Ya o bir hikaye. 160 dakika maalesef süreler uzun. 160 dakika dizi mi olur ya? Yani 160 dakika. Yani 8'de bir başlıyorsun. Önce özetiyle giriyor. 12'de hani ağzından affedersin salya akıyor. Uyuman lazım. Herkes birbirine bakıyor böyle. Son dönemde Hani, böyle biraz iyileştirmeler olmadı mı sektörde? valla son dönemde hiç izlemedim. Artık takip de etmiyorum. Çünkü Sanki dijitalle rekabet e, başladığından beri televizyonda yani da dijitalde çok de bir tane platform var. Parasını verip üye oldum. Gerisini iptal ettirdim. Çünkü hep aynı insanlar. Ben aynı şeyleri sevmiyorum yani. Ben de ondan çok sıkılıyorum. Aynı yüzleri farklı hikayelerde İşte. sürekli görmekten çok sıkılıyorum. Çünkü- Eskiden yüz dinlendirme diye bir şey vardı. Şimdi Betül'cüm bak. Yurt dışı bir pazar. Evet. Ve dedim ya az önce hani sanat değil bu. Bu ticaret. Evet, evet. Artık ticaret olduğunu bir kabul etmemiz gerekiyor evvela. Neden dersen şimdi biz 2003 yılında 2002 yılının Temmuz ayında mıydı? Ağustos ayıydı sanırım. Ekmek teknesine başladığımız zaman bu kadar sektör büyük değildi. Belli başlı yapımcılarımız vardı. Belli başlı insanlar, belli başlı işler yapabiliyorlardı. Bu kadar geniş, bu kadar büyük bir pazar yoktu. Şimdi bir ara şey başladı. Aynı adlı eserinden. Evet. Şimdi de gerçek hayattan alıntı. Şimdi bir insanın özeline girmek ne kadar doğru? Ben psikoloğa gidemem sanırım artık heh. cesaret edip. Şimdi insanlar bunu konuşmazlar. Kaygılı davranırlar. Ay yarın bana iş vermezler falan. Benim öyle bir kaygım yok. Zaten hani artık öyle bir beklentim de yok.
oyunculukla alakalı. Açık söylüyorum bunu burada. Çünkü Ama sen çok keyiflisin. ben keyifliyim, çok Ay, keyifliyim. Oyunculukta da çok keyiflisin. Seni izlemek de çok keyifli. Teşekkür ederim. Ama dün akşamleyin bir sohbette dedi ki işte hani yetenekli adamsın, neden televizyonda yoksun? Ya şimdi bir dizide oynamalısın artık falan. Ya buna ben karar vermiyorum bir kere. Erk var. Bir erk var. Bu erk yapımcı, kanal yöneticisi, efendim söyleyeyim. Orada başka ilişkiler var. Bir oyuncu olacakken atıyorum diyor ki bu oyuncunun diyor teni kara diyor mesela. Bu çok kara. Bu oğlan diyor kara, bunun beyaz olması lazım diyor. Fiziki özelliklerden kaybedebiliyorsun. Aradaki ticari ilişkilerden kaybedebiliyorsun. Reklam çekmeye gidiyorsun. Ben reklamda masadan kalktığımı bilirim. Bir tane içecek reklamında oynayacaktım. Üniversitede öğrenciydim. Bak sene de kaç biliyor musun? 2008 mi? Öyle bir şey. Bak provadan kalktım. Masadan, makyaj masasından yapıldı. Görüntüme bakılacak. Provadan kalktım. Başkası oynadı yerime. Müşteri beğenmemiş beni. Yani öyle söylediler. Bilmiyorum ne oldu. Bir sürü denge var. Ya bu Yani- işte mutsuz palyaço hikayesi. İnsanları bu kadar eğlendiren işler yaparken arka planda aslında bu kadar ıstırap çekmek. Tabii yani şimdi hep bekliyorsun. Yani çalışırken bekliyorsun. İş yokken iş gelmesini bekliyorsun. Hep bekliyorsun. Şimdi ben de yani okula girdiğim zaman oyunculuk evet istedim. Çalıştım da bunun için. İlk sınavı kazanamadım. Rahmetli Müşfik Kenter hocamız ilk sınavda almadılar beni. Çünkü ben zaten setten gitmiştim. Yorgundum. O zamanlar ekmek teknesinde miydin? Evet, ekmek teknesi vardı. Tamam, Evet, burada bir keselim. kat verelim. Şimdi nerede kaldık? Okul meselesinde kaldık. Beklemekten bahsettim. Şimdi sette çalışırken bekliyoruz dedim ya. O bir süre. Sabahleyin sınav var. Konservatuvar oyunculuk bölümüne hazırlanmışız. Sınava gireceğiz. Yani şimdi hoca beni almadı dedim ama şimdi bu performansla da alakalı. Hazır gitmeniz gerekiyor. Hazır değilsiniz. Tabii sette çalışıyorsunuz. Tabii sette sabahlamışım. Sahne çekmişiz. Herodot Cevdet sahneleri biliyorsun, çok Ya seviliyor. ne Hikaye güzeldi sahneleri. çocukluğumun. Sabahleyin 6'da set bitmiş, 10'da sınav var. Kerim uyumadan sınava gider. Ne yapacak Kerim? Ezber mi kalır aklında? Kalmaz. Yani orada bir performans kötülüğü vardı ama zaten benim aklım da açıkçası müzikteydi. Yani ben tabii, ben müzik 1,5 sene müzik bölümüne hazırlandım. Çünkü orada bir hesabım vardı. Yani oyunculuk yaparken müzik mefhumunun çok önemli olduğunu, kulak mefhumunun çok önemli olduğunu düşündüğüm için ve bir oyuncunun müzikal olarak da birikmişliklerinin olması gerektiğini düşündüğümden tamam oyunculuğu zaten öyle ya da böyle öğrenerek, yaparak ve yaşayarak becermeye çalışıyordum. Ama müzikal olarak eksiklerim vardı. Tamam bağlama çalıyordum, türkü söylüyordum. Bağlamayı da kursa giderek öğrendim ama o eksik gördüğüm için müzik sınavının 2. sınavında müzik bölümüne girdim. Sen müzik mezunusun. Oyunculuğa sınava girmedim. Akademik olarak ve şey yaptın, vedalaştın. Ama zaten yıllardır sektördesin. Çok da güzel Sektördeyim. işler yaptın. Yıllardır sektördeyim, 3 yıldır yokum. Buradan duyurulur. Ben TRT'den bizi izlediklerini biliyorum. Buradan duyurulur. Severler Sektörde beni. 3 yıldır yok. Çok da kıymetli bir oyuncu. Beni çok severler. Evet, sen bir ara TRT'nin oyuncusu oldun neredeyse. Evet. Ama Ekmek Teknesi farklı bir kanaldaydı. Ekmek Teknesi ATV'deydi. Asıl patladığında oydu. Ben çocukken izlediğimi biliyorum yani. İlk Hepimiz TRT ile çok- başladım. En son işim TRT. Ya. Tabii ilk koçum benim. Evet koçum benim. İsmail'e selam olsun. Valla benim çocukluğuma da selam olsun. Gerçekten böyle o Herodot Cevdet sahneleri falan şu an böyle gözümde canlanıyor. Çok da güzel bir ambiyans vardı. Nerede çekmiştiniz sahi siz onu? Kuzguncuk'ta. İstanbul'da. Biz Evet, Üsküdar'dayız şu İstanbul. anda. Evet. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Ne demek oluyor? Hadi kalk gidelim. Bir anıları yad edelim. Kalk gidelim de böyle sahnelerde bazen böyle dizinin ismini şey yapmak için senaristler şey yazıyor. Hadi kalk gidelim diye. Sahne sonlarını öyle bitiriyorlar. Hadi Onun kalk gibi oldu. gidelim Ekmek Teknesi'ne. İkisini birden birleştirdim. Ekmek Teknesi- Kuzguncuğa mı gidelim diyorsun? Kuzguncuğa gidelim. Ne Gidelim. dersin? Gidelim. Ben de Orada ne bir zamandır gezelim, o gitmiyorum. günleri Gezelim. yad edelim. Ha? Gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Evet, biz geldik şimdi. Neredeyiz? Kuzguncuk'tayız. Şöyle bir gezelim. Ekmek Teknesi'nin o günlerini yad edelim. Ekmek Teknesi'nin çekildiği ev kafe olmuş. Onu da göstereceğiz birazdan. Orada oturacağız. Hadi bakalım. Bence bir dön oraya görsünler evi. Nusret Baba'nın evi. Burada var ya ne geceler, ne sahneler. Geceleyin
Bu İlk evin aklına önünde. gelen anıyı söylesene. Geldik buraya. Bak. Şu aşağıda bir ağaç var. Ağaç. Konuşamayan Ağaç var. Ha. Gizleniyoruz. Akşam sahnesi, böyle hazine arama falan sahnesi. 3-2-1 kayıt dediler, koşmamız lazım. Ağaca tutunmuşum böyle. Ağaca yapışmışım. Ağacın hani böyle balı vardır ya. Evet. Ağaca yapışmışım, çıkamıyorum ağaçtan. Çıkmak için vücudumu, kolumu falan yaraladım yani öyle. O sahneye hatta böyle geç girmiştim. Öyle o aklımda çok anı var ama çok gülme krizleri var. Nusret Baba'nın evindeyiz. Vallahi yani burada çok anı var. Böyle içim bir tuhaf oldu açıkçası. Güzel ama uzun zamandır gelmiyordum. Burası birçok anıya ev sahipliği yapmış bir yer. Benim hayatımda dönüm noktası olan bir mekan. Kuzguncuk. Çok seviyorum ben burayı. Bir de sektördeki en önemli zamanın değil mi? Ekmek teknesi dönemi. Tabii Var yani oldun, büyüdün. oyunculuk adına en çok bilindiğim iş ekmek teknesi. Bir de biz hepimiz ekmek teknesini izledik. Çünkü ya yok ki, öyle bir iş var mı şu anda? Yok ya. İzleyemiyorsunuz yani, yok. Ben şimdi televizyona açıp bir dizi, bir iki tane dizi izliyorum. O da sevdiğim oyuncular var, üstadlar, ustalar. Onları görmek için izliyorum. Ama böyle kıymetli işleri artık yapmıyorlar yapımcılar, sağ olsunlar. İnşallah yaparlar, akılları başlarına gelir. Ben çok özledim. O eski samimiyetin, bizim halkımızın özelliklerinin, kültürümüzün yansıtıldığı işlerin olduğu dönemleri çok özledim. Ben de çok özledim. Hani kendim oynayayım oynamayayım önemli değil. Ama öyle işler izletilmeli. Çünkü Z kuşağı bizim kültürümüzden biraz bir haber. Yani çok başka bir yere gidiyor olay. İnsanlar birbiriyle iletişim kurmuyorlar. Eskiden böyle işler sayesinde kültürümüze dair bir şeyler öğretiliyordu, biliniyordu. İşte bayramlar, Ramazan, efendime söyleyeyim. Düğünler, nikahlar, adetler, töreler, yani ananeler, işte ne dersen. Bunları öğretmek adına da öğretici, hem eğitici hem de öğretici oluyordu bu işler. Güzeldi yani, güzel Peki zamanlardı. buradan böyle aklına gelen bir anın var mı hızlıca? Ya burada aklımda çok anı var. Az önce söyledim, şu köşede, şimdi orayı göremiyoruz ama işte her bölüm şey sahnesi oluyordu. Korkut karakteri Lan Jale dediği Jale'yi Onu hiç unutmuyorum. gözlerken Jale. Lan Jale. gözlerken şu köşeden, evin karşısındaki köşeden hep gözlüyorduk. Hatta geçen gün de kendi Instagram sayfa profilimde o fotoğrafı paylaştım. Doğum günümde paylaşmıştım. Biz de paylaşırız artık şimdi burada. Evet. Soğuklarda geceleyin özellikle babaya danışma sahneleri vardı. Herodot sahnelerinden sonra kıl karakteri, kıl kasap, Herodot Cevdet'e aga benim kafama bir şey takıldı da bu mevzu böyle olmuş da acaba neden böyle olmuş? O da diyordu ki ehline müracaat edelim. Babaya gidelim diyorduk. Kahveden çıkıyorduk. Ya fırına gidiyorduk. Fırına da birazdan gideriz. Ya da baba evdeyse o bölüm artık fırın kapalıysa buraya geliyorduk. Yani onlarca oyuncu, yardımcı oyuncu abilerimizle beraber bütün kahve tayfası gelip burada kapıyı çalıp kapı açılırdı. Baba çıkardı. Toplu bir şekilde babaya soru sorulur ve doğru cevap alınır. Ondan sonra da dağılınırdı yani. Hadi şimdi babaya bir şey danış. Ne danışayım, baba yok ki baba. Bizi 2008 yılında bıraktı gitti. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Çok da severdik gerçekten. Ama şu an imkanın olsa ne danışırdın? İmkanım olsa yani ne danışırdım? Çok fazlaca var danışacağım şey. Bir tane değil ki. Yani hangisini söyleyeyim? Yani ondan çok şey öğrendim Savaş abiden. Ama öğreneceğim daha da çok şey vardı. Mesela onunla ilgili yandığım bir şey var. Benim kara kalemimi çizmişti Ya. bir deftere ve o defter kayıp şu anda. Yani sette kayboldu. Şimdi yukarıda eski halinden eser yok. Bizim kostüm odamız da burada idi. Yani hazırlığımız da burada oluyordu evin içinde. Kedimiz vardı beslediğimiz Esmeralda. Yani Esmeralda vardı. Yavruları oldu sonra onun. Kızların odasında falandı. Ve siz Yani- burayı ev bellemişsiniz Tabii zaten. Sinan abimiz vardı. Bu evden sorumluydu. Sabah geliyorduk. Çayımız kahvemiz burada. Ya burada hem yaşanıyordu. Ya biz uyuyabiliyorduk mesela. Uyuduğumuz odalar vardı. Hani çok güzel zamanlarda ya. Hani keşke şu anda öyle bir durum oluşabilse yani.
Tabii şimdi popüler kültürün etkisiyle artık kafe oldu. İnsanlar burada güzel vakit geçiriyorlar. Hatırası da var. Tatlı işte böyle bir ambiyans oluyor. Ama bugün burada çok aktarabileceğimiz bir şey kalmadı. Gel bir de şey ziyaret edelim. Fırın. Fırını. Evet. Hadi. Orası da galiba lahmacuncu mu oldu? Yok zaten öyleydi. Ha öyleydi. O zaman zaten lokantaydı. Hı hı. Biz dekoru değiştiriyorduk. Öyle. Hadi gidelim. Hadi. Buraların çok tatlı bir ambiyansı, güzel bir enerjisi var değil mi bir de? Tabii İstanbul'da nadir yerlerden mahalle kültürünün hala devam ettiği. Şimdi gerçi dükkanlar girdi, hani bir şeyler var ama kardeşimize dikkat et, aman diyeyim. Mesela ilk berber burasıydı. Ya. Tabii ilk berber burasıydı. Sonra berber dükkanı taşındı. İlk berber burasıydı. Sonraki- Mesela benim sahnem vardır. Herodot'un elini öptüğüm sahne vardır. Bayramlaşma sahnesi. Ha. İlk berber burasıydı. İlk manavıydı burası. Hala öyle midir bilmiyorum. Ha, burada bir dükkan vardı, pardon, mandıra gibi. Bak kafe olmuş. Ha. Ya işte hiçbir Ablacığım şey kolay aynı. gelsin. Hiçbir şey aynı kalmıyor. Her şey dönüşüyor. Kolay gelsin. Kuzguncuğun o eski halinden eser yok şimdi. Ya yine tatlı biliyor musun? Çok tatlı canım. Genel Yani- şeye baktığında hala burası ayrı bir Kuzguncuk- özel. Kuzguncuk önemli bir yer. Bak burası böyle bir yer olmuş. Burası kim bilir neydi. Afiyet olsun. Şu an Ben de Kuzguncuk Muhtar Adayı gibi herkese afiyet olsun falan diyorum. buralar Vallahi böyle. bizim falan diye. Semt bizim ev kira. Yok abi buraların hiç lüksü yoktu yani. Butik kahveler güzel olmuş tabii ki. Şu sokakta mesela az kovalamaca çekmedik. Ya. Şöyle tabii canım. Kim kovalıyordu? Herkes kovalıyor. Buradan sahile çıkılır. Ha. Mesela. Burası meşhur köşe. Bak şu sokakta çok güzel evler vardı. Hiç gezdiniz mi bilmiyorum ama çok güzel evler vardı. Hadi gel Orası gezelim. Bostan'a çıkar arka taraf. Buradan Bostan'a gidebiliyorsun. Of, çok Aşağı güzel. fırına doğru gidelim. Çok güzel ya. Bir de fırına geldik bu arada. Ah evet. Fırına geldik. Fırın burası. Sen şuraya bir çay girişi yapsana. Tabii eski halinden eser yok. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Merhaba. Fırın böyleydi. Ekmek teknesinin fırın olduğu zamanları yad ediyoruz şu anda. Bir çekimdeyiz. Fırın burası. Burayı uzaktan da Sizin alabiliriz. oynadığınız zaman eser yok. Tabii ki. Yok değil mi? Yok. Ekmek güzel. teknesi tekrar çekilse ne olur sence? Ekmek teknesi tekrar zor çekilir. Çekilemez değil Yok. mi? O kadar insana bir yere Hani toplayamazsın. yıllar sonra çocuklar duymasını çektiler Ya ya. o başka bir iş ama. Ha. O başka bir iş. O tekrar çok zor. Zaten- Bir ara bir denendi. Ha. Tabii öyle bir şey söz konusu oldu ama yarım kaldı. Bize de söylendi. Hani olur musunuz, olmaz mısınız diye ama sonra rafa kalktı. Ya işte aradan çok uzun zaman geçti. Sonra bir ara Hasan abiler çektiler TRT'ye. Herodot Cevdet hikayeleri çektiler. Ben de orada olacaktım ama benim o zaman işte annemin rahatsızlığı vardı. O yüzden olamamıştım. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Böyle ya işte bu mahalle, bak geldik hala konuşabiliyoruz yani adamlarla yıllarımız geçti. Ya çok... Seviyoruz yani bu, hani ben Kuzguncu'yu çok seviyorum. Kerim, rahmetli annenden konu açılmışken sen bir Mardin arabısın anne tarafından değil mi? Anne tarafından da baba tarafından Ha da. baba tarafından da. Annemle babam akraba zaten, ben akraba evliliğim. Tehlikeli. Niye böyle olduğunu sanıyorsun? Neden böyleyim? Akraba evliliğim ben. Hatta rahmetliye ithafen bir şarkı, Arapça bir şarkı da okudun. Şöyle ithafen annemle birlikte seslendirecektik. Bir tel çektim Mardin'den türküsünün Arapça kısmını, yani Mardin Arapçası kısmını beraber seslendirecektik. Hatta kağıt elimde durur hala. Annem onu yani söylenişini yazıyla yazmıştır. Hani ben ondan bakarak okudum. O okuyamadığı için ben Arapça kısmını okudum. Tabi ama Arabistan Arapçası ile Mardin Arapçası biraz Suriye'ye yakın olduğu için biraz birbirinden farklı. Bir de Kürtçe de işin içine giriyor. Mardin'de 7 medeniyet bir arada yaşıyor. O yüzden diller arası bir karmaşa olduğundan öyle bir şey var. Mesela bizde kına gecelerinde nasıl Türkiye'de yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar okunur. Mesela Mardin'de bizim kına gecelerinde de düğünlerde de şey okunur. Ay le 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 ay le le henne vay le 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 vay le le henne. Hanne, kına. Hanne kına, evet, kına gecelerinde. Habbun Allah let kulun kerim melu ahad. Habbun Allah let. Yani Kerim'in kimsesi yok sanmayın. Hani bugün biz Kerem'in eğlencesini yapıyoruz. Gibi. Bizim de kına gecelerinde Mardin'de öyle şeylerimiz vardır. Zaten bizim annem ve babamın halaları
Oturak alemini onlar kurarlar kına gecelerinde, düğünlerde. Vay. Öyle bir durum işte, leğenle işte Ha. neyse ya da bizim Mardin müzikleri, babamın halasının çocukları, kuzenleri bağlama çalar. Bir tanesi işte org çalar. Öyle yapılırdı şeyler ama zaten o org kültürü Süryanilerden geliyor. Mardin'de hala öyle müzik yapılıyor. Mardin'de öyle bir durum var ama Mardin'de hala Mardin Arapçası yaşıyor değil mi? Tabii canım. Var yani. Hala Babam anneler. bayramda bir sürü arkadaşıyla konuştu. Birçok arkadaşıyla işte bana gelmişti bayramda. Arapça konuşuyorlar. Anlıyorum ama benim dilim dönmüyor. Çok konuşamıyorum. Yani biraz çalışsam konuşabilirim aslında. Birazcık konuşabilir misin? He? Birazcık. Ama Evet. bende fasih Arapça var. Ben şimdi Evet, sana... evet. Keyfe haluk? والله مليح انا انت ايش انت بركي Elhamdülillah tamam. Ne ismuk? ismi Kerim mi? Mâzâ ta'mel? Mesela bunu bilmiyorum. Mâzâ ne? Ha. Ta'mel? Tamam, Çalışıyorsun, çalışıyorum. yapıyorsun. Ha. Aha. Ana Mumessil ve la ana müzisyen ana. Mesela bunu Türkçe katarlar. Muganni. Muganni ana. مغني güzel güzel. bunları kullanırız. وصل إلى النهاية اليوم استمعنا من كريم يعجة حكايته ونحن سنقول إليكم مع السلامة من أمام الخباز إكمك تكنسة لكن ليس الآن خباز مطعم يعني طبعا كل شيء يتغير حاليا لأنه هذا المسلسل كان قبل سنوات كم سنة önceydi 20. 20 سنة ولهذا كل شيء يتغير إلا شيء لم يتغير ما هو طقس البيئة هنا هناك بيئة إيجابية جدا إذا كان من الممكن أنا أنصحكم أن تتجولوا أن تزوروا هذا المكان نعم مع السلامة görüşürüz